Değerli arkadaşlar, Kripto Analiz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine birlikteyiz. Lunch'a bakacağız. Lunch'la ilgili TradingView'de bir takım haberler var. Bazı analistlerin arkadaşlar Lunch'un fiyatıyla ilgili yapmış olduğu tahmin var. Bu tahmini sizlerle paylaşacağım. Videoya devam etmeden önce sizden ricam kanala destek olmak adına Kripto Analiz kanalına abone olmanız. Yine videoyu beğenip paylaşırsanız bizleri sevindirirsiniz. Evet, gelelim TradingView'de paylaşılan haberi arkadaşlar. TradingView'de bazı analistlerin arkadaşlar Lunch'un 2022 sonuna doğru 3 doları geçebileceğine dönük bazı haberler paylaşılmış. Tabi bu beklentiler arasında olabilecek bir şey gibi görünmüyor arkadaşlar. Uzun vadede Lunch'un neden böyle bir riski var diye bakacak olursak ne olacağı tam olarak belli değil. Örneğin bir örnek verirsek elde olanlara bakmamız lazım. Tabi ekip tarafından yakım bekleniyor. Ama ekip ne zaman yakacak, nasıl yakacak ya da yakacak mı, yakmayacak mı, bunların bir kesinliği yok ve bunlar ne kadar fiyatı etki edecek, tabi bunu da kestirmek zor. Şu ana kadar yapılan yakımlar her ne kadar geçtiğimiz dönemde ciddi anlamda bir yükselişe neden olsa da tabi bu 3 dolar gibi iddialı değerleri bulması mevcut durumdaki bu miktarlarla çok zor ve bu yakılan miktarlarla zor. Tabi şunu söylemekte fayda var. Tabi biz mantıksal olarak baktığımızda böyle bir yükselmenin olabilmesi için toplu bir yakım yapılması gerekir diye düşünebilirsiniz. Tabi şunu akılda bulundurmak lazım ki bu tamamen onların elinde de olan bir şey değil. Yani bu böylesine büyük bir miktar yakımı sağlayacak finansal gücü ve fonu nereden bulabilir? Bu da muallak arkadaşlar. Tabi bu analistler neye göre bunu paylaştı? Bunu da artık siz mantık süzgecinden geçirirseniz yani bir değerlendirmede bulunabilirsiniz arkadaşlar. Çok fazla kişi de tabi bu tabi bu Terra Classic Lunch'un geçtiğimiz günlerde özellikle Luna içinde manuel bir pump yaptırdılar. Bunu birçok kişi de eleştirdi. Özellikle Vitalik Buterin gibi kişiler dahi bu konuyla ilgili açıklama yaptı ve eleştirdi arkadaşlar. Dolayısıyla Lunch'ta ve Luna'da ciddi anlamda dalgalanmalar ve ani böyle keskin olaylar oluyor. Bunun tabi bazen olumlu bazı yatırımcılar için etkisi olsa da uzun vadede bakan yatırımcıları bu durum ciddi anlamda olumsuz etkiliyor diye ben düşünüyorum. Tabi burada yine diğer bakılması gereken konu ilerleyen vakitlerinde üzerlerinde olan hukuki süreç olumlu veya olumsuz hepsine bakıyoruz. Hukuksal süreç ve düzenlemeler, olası yakınlar, artacak talep, yeni gelecek haberler Lunch'u genel itibariyle bu dalgalanmalarını daha da arttırıyor. Ve üzerinde tabi yine kötü haberler var, iyi haberler var. Bunların tersi olaylar oluyor. Bunlar da yine volatiliteyi ciddi anlamda oluşturuyor. Tabi bu duruma genel olarak baktığımızda pazarlama stratejisi kısa vadede işe yarayacak gibi duruyor. Lunch'un talep çekmeye devam ediyor. Bu tabi devam etmesi de bekleniyor. Fakat genel anlamıyla bakıldığında bu tip hareketler yatırımcının daha kısa ve orta vadede düşük sermaye üzerinden trading hareketleri oluşturduğunu düşünebiliriz. Uzun vade hareketine girdiğimiz zaman da burada David Goldstein'in söylediği gibi piyango konusu arkadaşlar gündeme gelebilir. Yani tamamen bir piyango. O yüzden 2022'de 3 doların şu zaman 3 dolar olabilir veya olamaz diye bakarsak ben şahsen bunun olmama ihtimalini çok yüksek görüyorum. Tabi bizim burada anlattıklarımız kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye ne al ne de sat demiyoruz arkadaşlar. Bunu da dipnot olarak bir kere daha belirtmiş olayım. Önümüzdeki birkaç senede dahi bunun 3 dolara mevcut koşullar ve durumlar ve şu andaki grafiksel ve genel değerlendirmelerle mümkün olmadığını söyleyebilirim arkadaşlar. Tabi burada bir kesinlik içermiyor bu. Net bir tahmin yürütmüyoruz. Zaten üzerinde daha olası konuşabileceğimiz Lunch senaryolarından gitmenin daha mantıklı
olacağını da düşünebilirsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla bu TradingView'in haberinin biraz reklam içerikli olduğunu düşünebiliriz diye ben düşünüyorum. Burada borsalara hizmet eder gibi bir durum söz konusu gibi duruyor. Bekleyeceğiz, göreceğiz ama an itibariyle ciddi anlamda borsalarda bir gerileme söz konusu. Bu da hali hazırda Lunca'da ciddi anlamda yansıdı. Bunu hep birlikte bugün içerisinde görmüş olduk arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize bol kazançlar. Kanala abone olabilirsiniz. Videoyu beğenirseniz bizlere destek olursunuz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere değerli arkadaşlar.